Bugün gelin Fyodor Dostoyevski'nin edebiyat dünyasına attığı ilk adıma yani İnsancıklar romanına yakından bakalım. Bu roman bir avlunun karşılıklı iki dairesinde yaşayan iki insanın sadece mektuplar aracılığıyla kurduğu inanılmaz dokunaklı bir hayatta kalma ve sevgi hikayesi. Ve işte her şey tam olarak bu cümleyle başlıyor. Düşünsenize basit bir sinyal. Pencereye sıkıştırılmış küçücük bir çiçek. Bu jest, iki kahramanımız arasında kelimelerin anlatamayacağı kadar derin, samimi bir bağın ilk işareti oluyor. Bu romanı asıl özel kılan şeylerden biri yapısı. Yani tamamen mektuplardan oluşması. İşte bu mektuplar ve aralarındaki o minik işaretler karakterlerimiz için adeta yepyeni, kendilerine ait bir dünya yaratıyor. Dışarıdaki acımasız hayattan kaçıp sığınabildikleri gizli bir liman gibi. Mesela Makar'ın geliştirdiği şu perde sistemine bir bakın. Gerçekten dahice. Bu, onların sessiz dilinin en güzel örneği. Tek bir kelime bile etmeden sadece bir perdenin hareketiyle anlaşıyorlar. Perde yukarıdaysa bu bir günaydın, bir umut işareti. Aşağıdaysa iyi geceler, bugünlük bu kadar demek. Bu basit ritüel aslında onların o kırılgan bağının en sağlam temeli. Peki kim bu Makar Devuşkin? Gelin şimdi onun dünyasına bir adım atalım. Kendisi toplumun pek de fark etmediği, yaşını başına almış, yoksul bir devlet memuru. Hayatındaki tek ışık, tek anlam kaynağı ise Varvara'ya yazdığı o mektuplar. Makar'ın nerede yaşadığını kendi sözlerinden dinleyince durum daha da netleşiyor. Islak, kirli merdivenler, etrafa saçılmış çöpler, havada ağır ekşi bir koku. Hayal edebiliyor musunuz? Bu sadece bir yer tasviri değil. Bu Makar'ın her gün soluduğu, içinde yaşadığı acımasız gerçekliğin ta kendisi. Makar'ın iç dünyasındaysa tam bir tezatlık hakim. Bir yanda etrafındaki insanların onu bir kağıt faresi olarak görmesinden duyduğu derin bir utanç var. Ama öte yanda işine karşı beslediği inanılmaz bir gurur. El yazısının ne kadar güzel ve okunaklı olduğuna, ne kadar önemli belgeleri kopyaladığına tutunarak bu ezici dünyaya karşı var olmaya çalışıyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, Varvara Dobroselova'ya bakalım. O kim? O da geçmişte yaşadığı büyük travmalarla boğuşan, onurunu kaybetmeden hayatta kalma mücadelesi veren, gencecik, yetim bir kadın. Varvara'nın hayatı adeta trajedilerle dolu bir zaman tüneli gibi. Her şey babasının ölümüyle başlıyor ve kayıplar zinciri onu bu hayatta yapayalnız bırakan en yakın arkadaşının ölümüyle en tepe noktasına ulaşıyor. Varvara'nın kendi günlüğünden çıkan şu satırlar, yaşadığı kederi ve çaresizliği o kadar canlı anlatıyor ki, ölen arkadaşının babasının oğlunun cenaze arabasının arkasından ağlayarak koşuşunu tasvir ettiği bu sahne, kelimelerle çizilmiş en acı kayıp portrelerinden biri olsa gerek. Ve işte bu iki insanın ilişkisinin tam merkezinde acı verici bir paradoks yatıyor. Bir yanda onları nefessiz bırakan korkunç bir yoksulluk, diğer yanda ise ceplerindeki son parayla birbirlerine küçük hediyeler alarak sevgi göstermeye yönelik o umutsuz çabaları. Makar'ın yoksulluğunun boyutunu anlamak için şu rakama bakmak yeterli. 7 ruble. Bu onun mutfaktan bozma odacı için ödediği aylık kira. Kulağa çok az gelebilir ama onun için bu bile devasa bir yük. Buna rağmen bir şekilde para biriktirip Varvara'ya hediyeler almayı başarıyor. Çünkü onun için Varvara'nın bir anlık gülümsemesi kendi karnının tokluğundan çok daha önemli. Peki Varvara bu duruma ne diyor? İşte onun mektupları da bu fedakarlıkların yarattığı acıyı yansıtıyor. Makar'ın sevgisiyle aldığı her hediye aslında onun içini yakıyor. Çünkü biliyor, o hediyelerin asıl bedelinin Makar'ın açlığı, Makar'ın yokluğu olduğunu çok iyi biliyor. Ama Makar'ın cevabı çok net. Varvara'nın tüm yalvarışlarına rağmen onun için son kuruşuna harcamanın hayatındaki en büyük mutluluk ve anlam kaynağı olduğunu söylüyor. Onun için sevgiyle fedakarlık aynı şey. Peki tüm bu zorluklar içinde bu insanlar nasıl ayakta kalıyor? Cevap aslında çok net. Mektuplar sayesinde. Peki nasıl oluyor da bu yazma eylemi onların sığınağı haline geliyor? İşte bu mektuplar onlara savunmasız olabilecekleri, kendi gerçekliklerini yaratabilecekleri ve dünyaya karşı onurlarını koruyabilecekleri bir alan açıyor. Çünkü bu mektuplar basit birer haberleşme aracı değil. Her şeyden önce en derin korkularını dökebildikleri bir itiraf alanı. Sonra onları yalnızlığa karşı koruyan tek kalkan. Kelimelerle sadece ikisinin anladığı ortak bir dünya yaratıyorlar. Ve belki de en önemlisi toplumun onlardan esirgediği o onur ve saygınlık duygusunu birbirlerinin yazılarına duydukları hayranlıkta buluyorlar. Makar'ın bu ilişkiyi tanımlama biçimi de çok ilginç. O Varvara'ya duyduğu sevgiye babacan bir sevgi adını veriyor.
Bu aslında bir yandan kendi hislerinin ne kadar saf ve korumacı olduğunu kendine kanıtlama çabası, bir yandan da kendini Varvara'nın koruyucusu olarak konumlandırma şekli. Tüm mektupları ve hediyeleri de bu koruyucu sevgi anlayışını pekiştiriyor. Ve sonunda bu incelemeyi romanın tam kalbine dokunan o kaçınılmaz soruyla bitirelim. Sadece kelimelerle, mektuplarla kurulan bu kadar narin bir dünya, dışarıdaki hayatın acımasız gerçekleri karşısında ayakta kalabilir mi? Dostoyevski bize net bir cevap vermiyor, bu soruyu düşünmemiz için biz okurlara bırakıyor.